Bu videoda çember içine yedigen çizimini iki farklı yöntem ile göstereceğim. Önce birinci yöntem. Eksenleri ve çemberi daha önceden çizdim. Çember yarıçapı R eşittir 30 milimetre. Pergel ile bir yay çizeceğim. Pergelin ucu A noktasında. Pergel açıklığı 30. Çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Çemberdeki çakışma noktalarını B ve C noktalarını cetvelle birleştiriyorum. BD mesafesi yedigenin bir kenarının uzunluğu kadardır. Kenar uzunluğunu bulduğumuza göre yedigeni çizmek şimdi daha kolay. Pergeli alıyorum. Pergeli B noktasına dayıyorum. D'ye kadar açıyorum. Çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Çakışan noktaları işaretliyorum. Pergel ile yay üzerinde işaretlemeye devam ediyorum. Pergel açıklığı aynı olacak. Devam ediyorum. Oluşan çakışma noktalarını işaretliyorum. Çemberde oluşan 7 noktayı birleştiriyorum. Birinci yöntem ile yedigen çizimi tamamlandı. Kontrol için kenarları ölçülendireceğim. Kenarları ölçülendirdim. Bir kenar, buradaki kenar diğerlerinden farklı ölçüde çıkıyor. Küçük bir miktarda diğerlerinden daha uzun. Bu yöntem ile yedigen kenarları birbirine eşit olmuyor. Hassas çizim için buna dikkat etmek gerekiyor. İkinci yönteme geçiyorum. Eksenleri ve çemberi çizdim. Çember yarıçapı 30. Dikey eksendeki çakışma noktalarını işaretliyorum. Pergel ile iki tane yay çizeceğim. Pergel, pergelin uç noktası A noktasında. Pergel açıklığı yarıçap kadar yani 30. Çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Bir yay daha çiziyorum. Pergel, pergel ucu B noktasında. Yarıçap kadar açıyorum. Yayı çiziyorum. BCD noktalarını birleştirerek bir üçgen oluşturacağım. D ile E noktasını birleştireceğim. Üçgende çakışan noktayı işaretliyorum. G noktasından geçen bir yay çizeceğim. Pergel, pergelin ucu B noktasında. G'ye kadar açıyorum. Çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. G ve H noktalarından dikey çizgiler çizeceğim. Bunun için iki gönye kullanacağım. Gönyeleri alıyorum. Gönyenin birini AB çizgisine dayıyorum. Üstteki gönyeyi kaydıracağım. G noktasına kaydırıyorum. G noktasından dikmeyi indiriyorum. Gönyeyi H noktasına kaydırıyorum. Dikey çizgiyi çiziyorum.
Çemberdeki çakışma noktalarını işaretliyorum. Buradaki çakışma noktası da gerekli. Şimdi L noktasından geçen bir yay çizeceğim. Pergel, pergelin ucu B noktasında. Pergeli L'ye kadar açıyorum. Çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Çakışma noktalarını işaretliyorum. Buradaki noktayı işaretlemeyi unutmuşum. Bunu ilave ediyorum. Şimdi yayların ve dikey çizgilerin çemberi kestiği noktalara dikkat edin. Bu noktalar ve B noktası yedigenin köşe noktalarını oluşturuyor. Bu noktaları cetvel ve kalemle birleştireceğim. Yedigen çizimi tamam. Şimdi kenarları ölçülendirip kontrol edeceğim. Kenarları ölçülendirdiğimde kenarların birbirine eşit olmadığı görülüyor. Ancak küçük farklarla birbirine yakın ölçüler olduğu görülüyor. Bu video için göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.